İftar saati yaklaşmaya başladığında herkeste genel olarak bir uyku hali oluşur. Sebebi kan şekerinin artık alt seviyelere kadar inerek açlığın ve beyne giden şekerin azalması nedeniyle uyku hali oluşur. Bir taraftan da uzun süren açlıklarda eğer sıcak bir iklimdeyseniz, yüksek dereceli terlemeleriniz varsa, tansiyon ilaçları nedeniyle idrar söktürücüler kullanıyor iseniz eğer, bu defada tuz ve potasyum dengesinde düşmeler sizi derin bir halsizliğe doğru götürür. İftar olduğu zaman uygulamalarınız çok önemli. Ben hastalarıma bakıyorum. Çevremdeki dostlarıma bakıyorum. Top patladığı andan itibaren herkes apar topar iftar sofrasına koşarak önlerine ne konulmuş ise hepsini birden adeta bir çuvala doldurur gibi çiğnemeden midelerine attıklarını görüyorum. Zaten iftar sofraları ülkemin insanların cömertliği nedeniyle adeta bir ziyafet sofrası halinde. Böyle bir sofrada her şeyi yemek, her şeyi bir anda gövdesine indirmek, o halsizliğini, o yorgunluğunu ortadan kaldırmak için koşa koşa dolu bir şekilde tüm gıdalarını midelerine aktarmak ihtiyacı hissediyorlar. Bu son derece yanlış. Çünkü zaten asli uygulamada şöyle bir şey var. Ezan okunduktan sonra sofrada bulunan kahvaltılıklar içerisinde çok yüksek şeker bulundurmayan, hep hurma tavsiye edilir ya, fruktozuyla beraber ani şeker yükselmelerine sebep olmayan bir tatlı atıştırmalık artı onunla birlikte tuz kaybınızı da engellemek için bir tuzlu atıştırmalıkla beraber sofradan kalkmayı ve ezan nedeniyle oluşacak akşam namazının kısa bir süre oluşturan uygulamasını mutlaka yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü yediğiniz şeker ya da yiyeceğiniz gıdalar ara vermeden apar topar midenize doldurduğunuzda sizde neler oluyor? Mideniz dolduğu zaman tokluk hissi %10-20 midenin gerilmesiyle oluşan bir histir. Ama asıl tokluk hissi midenize doldurduğunuz gıdaların önce midenizden boza haline gelen bir kıvam haline gelmesi ki buna kimus diyoruz. Sonra bağırsaklara geçmesi, intestinal trakttan içerisinde bulunan şekerin emilmesi, kan şekerinin yükselmesi, bu yükselmeyle beraber tokluk hissini oluşturacak olan midedeki girelin hormonunun baskı altına alınarak salgılanmasını önlenmesi şeklinde ancak tokluk hissini yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bu hissi yaşayabilmeniz için en az 15 dakikalık bir zaman aralığı var. Eğer siz apar topar sofrada her şeyi yerseniz, ne kadar çok midenizi şişirirseniz, o kadar çok yedim hala açlığım bitmedi diyerek hayatınıza devam ediyorsanız probleminiz bu uygulamayı yapmamaktan dolayıdır. Eğer bir kahvaltılıktan sonra namazla birlikte ara verirseniz o yediğiniz ilk gıdalar önce şekerinizi yükseltecek, sonra tuzunuzu yerine koyacak. 15 dakika sonra grelin hormonunun seviyesi düşecek. Siz daha tok gözlü bir şekilde sofraya yaklaşacaksınız ve yediğiniz gıdaları sindirerek, yiyerek onların sizde tokluk hissini ve faydalılığını uzatmış olacaksınız. Bu nedenle iftar uygulamalarına ciddi şekilde dikkat etmek zorundasınız. Eğer siz apar topar yemek yerseniz, vücudunuzdaki önce tüm kan mide çevresine toplanacak, midenin kasılma hareketlerini yapması bile mümkün olmayacak çünkü içi tamamen dolu. Geç vakte kadar kimusun oluşması uzayacak. Kan sistemden çekildiği için beyne giden kan miktarı azalacak.
kan sistemden çekilip yüksek nitelikli yağlı, proteinli gıdalar kana emilmeye başladığında da bu defa iftardan 1-2 saat sonra bu yüksek yoğunluklu kan pek çok kanın da batında toplanması nedeniyle infarktlara, embolilere, beyin embolilerine, kalp infarktüslerine neden olabilecektir. Bu nedenle iftara mutlak surette çok ciddi şekilde önem vermelisiniz.